Herkese selam arkadaşlar. Ben Sakar FX. Bugün sizlere Forex piyasasında işlem aldığım noktaları, bölgeleri ve nasıl aldığımı açıklayacağım. Bugün işlem alamadım tabii. Biraz geciktim çünkü işlem almak için. Fakat bundan sonrasını değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle bir olay. CBDR'ı bilmeyeniniz varsa YouTube'da farklı videolar var. İzleyebilirsiniz. Benim kullandığım şekildeki CBDR'ı anlatacağım size. Euro USD, gümüş USD olabilir, USD CAD olabilir. Bunlar da kusursuz şekilde çalışan bir sistem. CBDR'ın içerisinde şurada bir high var. O high'ın likiditesini aldıran bir yapı var. Benim şimdi odaklanmak istediğim yer şu. Fiyatı şurada bir manipüle eden mum var. Yani şu aslında şuradaki beyaz mum fiyatı açılıyor. Şuradan aşağıya gönderiyor tekrar. Ve bir sonraki mum aslında burayı bir low olarak düşünebilirsiniz. Buradaki low'u alıyor, manipüle ediyor ve gidiyor. Şuradaki likidite sahibi olan bölgenin yani high'ın da likiditesini alıyor. Yani burayı manipüle ediyor. Hem aşağıyı hem yukarısını almış oluyor. Böylelikle ben şurayı gönül rahatlığıyla çizebilirim artık. Sonra bunun için aynısını burada da yapacağız. Burası bir low. Bu low şurada alınıyor. Likiditesi alınıyor ve yukarıya doğru devam ediyor. Fakat bu low alınmadan önce fiyat önce bir yukarıya gidiyor. Yani şuradaki high'larını alıyor. Yukarıda low'unu alıyordu. Burada da high'ını alıyor. Ben öyleyse şu mumu çizebilirim. Burası benim için uygun. İki tane OB seçiyorum. Biri yukarıda, biri aşağıda. CBDR'ın içinde. Ve fiyat öncelikle şuradaki OB'ye geliyor. Buradaki OB'den yukarıdaki OB'ye kadar yani 2-3 ar net kazancı var bunun. Ben burada biraz geç uyandım bugün. Bunu kaçırdım. Buraya kadar bir long alamadım. Fakat fiyat yukarıya gidiyor. Yukarıdaki OB'ye değiyor harika şekilde ve burada biraz satış var. Şurada yine aslında bir manipüle var. Bir likidite alınıyor. Fiyat kendini tekrar yukarıya atıyor. Şurada girmem gerekiyormuş. Şöyle yapacağım. Şu şekilde tekrar gireceğim. Ama bunu fx calculate edeceğim. Buradaki işlemi aldıktan sonra TP nokta niye burası? Burası da bir CBDR bölgesi. Şu anda 1M'de olduğum için gösteremiyorum. Aldığım pozisyonları CBDR'dan CBDR'a taşıyorum. Veyahut da eğer güçlü bir momentum varsa yukarıda veya aşağıda bu fark etmiyor nerede olduğu. Mesela şuradaki likiditeleri aldıktan sonra şöyle söyleyeyim. En azından şuradaki likiditeye veyahut da benim burada bir işlemim varmış. Bir long işlemim varmış ve TP olmuş. Bunu kapatayım. Şu bir momentum arkadaşlar. Yani fiyatın güçlü şekilde satıldığı bölge olarak görüyorum ben burayı şu anda. Şuradaki momentumlu satışa kadar tutmayı planlıyorum pozisyonumu. Fakat şöyle bir şey var. Fiyat bir kez buraya gelmiş. Fakat sonra aşağıya gönderilmiş. Bayağı bir aşağıya gönderilmiş. Sonra fiyat toparlanıp tekrar yukarıya gelmiş ve şu anda aynı yere gelecek. Buna gelecek. Eğer bu market gerçekse 20 yıllık bir süreyi backtest satıp sadece bu strateji üzerine çalıştıysam bu CBDR OB aynen buradan buraya taşıdığı gibi fiyatı buradan buraya taşıyacak. Ben safe olarak %0.50 risk aldığım için işlemlerimde burada yaklaşık olarak %2'lik bir TP noktası bana yeterli olacaktır. Büyük bir hesapta %1'in ve 2'nin %0.50'nin 0.25'in ne kadar büyük olduğunu daha sonraki yüklediğim videolarda açıklamasını yapacağım. Bugünlük sadece böyle bir live trade atıp nasıl işlem alıyorum diye göstermek istedim. Beni çeşitli Discord gruplarından tanıyanlar olabilir. CBDR çorbacısı olarak yazardı nick'im. Şu anda sadece Sakır FX kaldı.
CBDR kullanıyorum, Momentum kullanıyorum. Onun haricinde hiçbir şey kullanmıyorum. Bunlar benim mutlu olmam için gayet yeterli. Yüksek bir win rate oranına sahip bu strateji. Ve sadece bunu yapıyorum. Buradan marketlemek zorunda kaldım. Yani hatta şöyle eksik marketlemişim. Evet, 5 tane daha, 5 lot daha marketledim. Yaptığım şey sadece bu. Markette sadece bununla ilgileniyorum. Momentum'a odaklanıyorum. Momentum nerede? Fiyat eğer momentuma yaklaştıysa aşağıda veya yukarıda fark etmiyor. Bir satış momentumuna veya bir alım momentumuna geldiğinde orada oluşmuş olan bir CBDR varsa, momentum bölgesinde oluşmuş bir CBDR varsa çok güçlü bir yapı oluşuyor benim kafamda ve yönetebileceğim, rahat hareket edebileceğim bir nokta oluyor. Momentum artı CBDR OB denk geldiğinde mutlaka birkaç bin trade atıyorum. Şimdi ben MetaTrader'da bu işlemleri aldım. Yani 2 tane açtım, 2 işlem açtım. Nereden aldığımı söyleyeyim. 04 333'ten almışım. 333. Çok yukarıdan almışız ya. Çok yukarıdan almışız. Tüh. Neyse. Mantığı kavrayıp mantığı anladığımızda bunlar gerçekten e, önemsiz oluyor. Zaten ben OB'leri çizerken fiyat aslında buraya tekrar geri dönmüştü. Olsun, önemli değil. OB'leri ben daha önceden çizmiştim bu arada. Sildim ve sizin için tekrar çizmek istedim. Yani görmeniz için. Sonraki videolarda şöyle olacak. Ben CBDR'ın ne olduğunu, CBDR'ın içindeki OB'lerin nasıl çalıştığını, momentumun nasıl çalıştığını, kendimi, Red Sword'u, win rate oranımı, nasıl mentalimi sağlıklı tutuyorum, diri tutuyorum. Bunlarla ilgili, risk yönetimiyle ilgili, trade kurallarımla ilgili her şeyi böyle kaydedip size aktarmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada kaydı durduracağım. Hem MetaTrader'dan ekran fotoğrafı veya ekran kaydı alırım. Bu videoyu da, bu kaydı da şu anda durdurup daha sonra TP olduğunda küçük bir açıklamayla tekrardan sizinle buluşturacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Tekrardan selam arkadaşlar. Evet, pozisyonum şu anda TP olmak üzere. Hatta oluyor galiba. Şu anda yaklaşık olarak evet 3R. Yani 0,50 olarak riskimi yönettiğimde %1,5 %1,5'lik bir kar oranı var şu anda. Fakat benim hedefim ve TP noktam burası olduğu için %2'lik bir ödül oranı hesapladık burada. 1,04560 olarak TP noktamı belirledim. Emrimi o şekilde oluşturdum. Şu anda oraya gidiyor. Yani size ilk içeriğimi üretmek için aslında biraz fedakarlık etmiş oldum. Tam olarak buradan almam gerekiyordu. Yani burayı kararlı şekilde geçtiğini gördükten sonra dönüşünde yine aynı hobiden yani şuradaki hobiden tekrar fiyatı göndermem gerekiyordu. Orada marketlemem gerekiyordu. Fakat OB çizerken bu mümkün olmadı. Öyle olduğunda ise şu şekilde bir ödül oranı var. Şu şekilde. Bu da %3,5 gibi bir rakama tekabül ediyor. %3 çok büyük bir oran arkadaşlar bir işlem için. Ve yani bunun tadını sadece alanlar bilir. TP olduğunda kasamız %3 büyümüş olacak. Ve yani total bakiyede FTMO özelinde söylüyorum bunu. Total bakiyede %10'luk bir kayıp limitimiz var. Düşünün kayıp oranının işte 30'u kadar bir mevlayı tek işlemde alabileceğiniz bir win rate oranına sahip bu strateji. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Herkesin faydalanmasını istiyorum. Çok fazla stres yapmaya gerek yok. Sadece bir şeyi yapacaksın ve riskini yöneteceksin. %3, %5 oranında
kazanan oranı var dünyadaki traderlar arasında ve bu %3'ün 5'in arasına girmek e, aslında şu gösterdiğim işte 15-20 dakikalık bir video içerisinde hepsi gizli. Bunları detaylı şekilde herkese açıklayacağım. Herkesin kazanmasını isterim. Olmak üzere. Hatta bir M alayım. Daha heyecanlı olur. Yes. Aynen bir M. Bunu sildim. 1.04333'ten almış olmam dışında bu pozisyonda yani beni rahatsız eden çok öyle bir şey olmadı. İşlemi şuralarda bir yerlerde aldıktan sonra ben biraz dışarıya çıktım. Başka şeylerle ilgilendim. Geldiğimde fiyat buralardaydı ve kaydı başlattım. Şimdi TP olmak üzere. TP olduktan sonra hesabımdaki o artışı da gösteririm. Nasıl editleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama umarım onun ekran görüntüsünü alıp oraya bir yere yapıştırabilirim. Çok da önemli değil. İsteyene özelden atabilirim. Ya çok merak ediyoruz biz. Sen nasıl kazandın bu parayı diyen varsa oluyor çünkü öyle tipler. Discord aleminde bunlar çok oluyordu. Yani oraya ben biraz saldım. Şimdi YouTube'dayım. Güzel, iyi ilerliyor şimdilik. Bu arada yaklaşık 1, 2 veya 3 aydır ben bir bootcamp'e girdim. Yani kendimi gerçekten kampa soktum ve makine gibi sorunsuz şekilde sadece tek strateji üzerinde trade atıyorum. Yakında FTMO Supreme seviyesine ulaşma hedefim var. Ona ulaştığımda tabii ki onu da paylaşacağım. Burada sabırsızlanabilirsiniz mesela artık kararsız şekilde geliyor, satılıyor, satılacak gibi diye. Ee, Dediğim gibi burası da bir CBDR manipüle hobisi. Yukarısı da aynı şekilde. Birbirlerine çok yakın oldukları için ben bunu seçtim. Yani burası garanti. Momentum'un geldiği yer. İlk momentum satışlı olacak bölge burası. Kararlı şekilde satılıyor gibi gözüküyor. Çok önemli değil. Buraya geldiğinde ben short'a girer miyim, tekrar satar mıyım bilmiyorum. Yaklaşık bir 17 dakika, 18 dakika oldu videom. 20-25 dakika gibi bir bitirmek istiyorum. Şurada kullandığım indikatör, session indikatörünü eğer kopyalayabilirsem metin olarak kopyalayacağım. Ya da isteyene mail olarak da atabilirim veya bazı kaynaklarda bulabilirsiniz. Yani sadece sessions olarak yazıyor. Ben onu Pine Editör'den, neredesin Pine Editör? Bu muydu? Evet, busun. Evet, bunu kopyalayıp atabilirim açıklama kısmına. Veya dosya olarak ekleyebiliyor muyum bilmiyorum. Bu marketin hareketi CBDR'dan CBDR'a doğru. Yani CBDR kararını veriyor. Emirler orada zaten yazılmış oluyor. Ve CBDR'dan ertesi günü session fark etmez. London, New York. O aralarda fiyat o bölgeden emrini oluşturuyor ve diğer emirli olduğu bölgeye gidiyor. Bunun haricinde şuralarda yapmış olduğu hareketlerin hiçbiriyle ilgilenmenize gerek yok. Bu market CBDR'dan CBDR'a, momentumdan momentuma doğru hareket ediyor. Şimdi burası satıcılı bir yer demiştik. O yüzden TP'mizi buraya koymuştuk. Şimdi TP bölgesinden ben bunu takip edemedim ve buradan bir short alamadım. Geç oturdum bilgisayar başına ve işte aksaklık oldu. Bu aksaklık nedeniyle buraya kadar güzel bir pozisyon takip ettikten sonra buranın satışına giremedim. Buradaki long pozisyon içerisindeyken de bunu konuşmuştuk aslında. Yani buradan short alır mıyım almaz mıyım tartışılır, incelemem gerekiyor demiştim. Fakat şöyle bir görselle bunu daha detaylandırabiliriz. Yüksek zaman diliminde yani high time frame'de şöyle bir daily alalım. Daily değil de bir 4 saatliği alalım. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi burası bir CBDR OB'ydi.
Ve buradan çok güzel satılmış fiyat. Yani esas güçlü olan momentum buydu, ilk satış. Bu satış geldikten sonra fiyat kendini buraya kadar getirebildi ve buradan tekrar satıldı. Ee, Çok iyi hatırlıyorum buradaki hobiyi. Buradan pozisyon alamamıştım. Dışarıdaydım. Hiç problem değil. Yani çok bariz belliydi ve bu veriyordu. Yani çok çok yüksek bir oran veriyordu ve bakın yani şöyle söyleyeyim. O gün oradan bir işlem almış olsaydık, bu tabii yine London seansına geliyor. London seansında şuradan, yani yine belirlemişim TP'yi de. Burası da bir CBDR bu arada. Şu anda indikatör kapalı, yüksek zaman diliminde çalışmaz. 2-3 dakikada 3-5 dakikada bunu görebiliyoruz. Ee, Yani entry noktası ve TP noktasının bu kadar net, bariz, belli olduğu bir strateji varsa ben onu da öğrenmek isterim arkadaşlar. Şimdi size bu CBDR hobinin nereden geldiğini göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Yani beni her CBDR çizdiğimde, her CBDR'ın çalıştığını gördüğümde beni gerçekten çok etkiliyor ve çok hoşuma gidiyor. Şöyle söyleyeyim, işte buyurun. Şuradaki CBDR. Benim için neden önemli ve niye çizmişim burayı onu söyleyeyim size. Fiyatı ben yukarıya göndermek istemişim. Şu hareketi gördükten sonra, şu momentumu gördükten sonra fiyatı yukarıya göndermek istemişim ve buraları tespit etmişim. Bunlar yine bir CBDR. Görüyorsunuz yani üstte ve altta hemen birbirine yakın şekilde iki tane OB. İki tane mum. 1 dakikalık veya 3 dakikalık iki tane mum. Koskoca euro dolar paritesi bu 3 dakikalık ve 1 dakikalık mumdan hareket ediyor arkadaşlar. Yani muazzam, mucizevi bir şey aslında. Fiyatı buradan gönderememişim. Fiyat oldukça gitmiş. Yani eğer gelmiş olsaydı şuralarda büyük ihtimalle bunlarda ben sarı çizgileri normalde şimdi grafiğimi çok karmaşık, çok renkli görüyor olabilirsiniz. Bundan rahatsız oluyor olabilirsiniz. Likidite bölgeleri artı momentum bölgeleri. Yani tutacağım noktalar buralar olurmuş. Şuradan aldığım pozisyonu buraya kadar taşısaydım gerçekten çok çok yüksek bir oranda bir kazanca sahip olabilirmişiz. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu takip ediyorum. Bakın bu hobiyi takip ediyorum. Burası 4H. 4H'ta burayı alıyor. Sonra burada bir CBDR daha oluşuyor. Bu CBDR oluştuğunda ben burayı çiziyorum. Sarı kırmızı. Bunlardan bir tanesini elemem gerekiyor. Hangisini eleyeyim? İkisi de kalsın. Bu şekilde kalsın. Şimdi nereye gittiğini göreceğiz bu iki hobinin. Şu hareketi gördükten sonra ben burada tekrar almaya çalışmışım. Fakat alamamışım yine. Geliyor hobimiz. Evet. Buraya kadar geliyor. Şimdi şu griyi hatırladık sanırım. O gri, bu gri. Üstteki gri de şöyle göstereyim. Üstteki gri de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Silince belli olacak. Üstteki gri burada. Alttaki gri de burada. Şimdi biz fi tarihinden buraya bir OB çizmişiz. Bir CVDR OB çizmişiz. Ya Sakır FX, bu OB burada tekrar nasıl çalışıyor? Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Ama ne yapıyorum? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kalabalık bir chartım var. Rahatsız edici olabilir bazıları için. Ee, Beni rahatsız etmiyor çünkü onları sürekli kullanıyorum. Önemli olan fiyatın momentumunu ve gitmesi gereken yeri tespit edip doğru bir yasla doğru yönde işlem alabiliyor olmam. Onu da şu şekilde burada büyük bir tane OB çizerek, yüksek zaman diliminde bir momentum OB çizerek burada keşfetmişim ve giderken kullanmam gereken yerler buralar olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi bu hobi burada bir kez çalışıyor.
mucizevi bir şekilde buradan satılıyor. Fiyat buradan satılıyor. Dönüşünde çok daha aşağıya gitmek için fiyat tekrar bu gri OB'yi kullanıyor arkadaşlar. Çok çok enteresan. Şu an burayı 4H'ta bakıyoruz. Eğer 3M alırsak büyük ihtimalle 3M'de bu sarı ve kırmızıya da temasımız var. Ee, Onun haricinde buradan yıkıldıktan sonra fiyat burayı bir kere kullandı. Geliyor fiyat, günler geçiyor, aylar geçiyor. Yine toparlıyor kendini, gücünü buluyor ve geliyor. Yine aynı OB'den satış yiyor. Ve aynı OB bize tekrar bir şöyle bir 19-20 art tekrar verir mi? Verebilir. Neden vermesin? Burada momentum kazanımı var. Bunun tekrar bir stabilize edilmesi gerekiyor. Bir nötrlenmesi gerekiyor. Buraya geldikten sonra fiyat kararını verecek. Yüksek ihtimalle şöyle olacak. Yarın burada bir CBDR açılmış olacak momentum kısmında. Bu CBDR'dan fiyat nereye gitmek istiyorsa büyük zaman diliminde bunu mumları okuyarak keşfedebiliriz. Nereye gitmek istiyorsa fiyatı tekrar buradaki oluşan CBDR'ın OB'lerinden, yani buraya ekleyeceğimiz birkaç tane daha kutu kutuyla birlikte, kalabalıkla birlikte fiyatı gitmesi gereken yere göndereceğiz. Olay bu. Çok basit ve bir o kadar karmaşık. Biraz içinde gezmek gerekiyor. Zaman geçirmek gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi, yani aylarca öncesinden gelen bir CBDR hobisi burada muazzam şekilde para kazandırıyor. Yani çok enteresan, çok mucizevi. O yüzden bundan faydalanmanızı isterim. Lütfen beni takip edin. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.